Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis, pratik bir börek tarifim var sahur için. Hemen şipşak yapacağız. Çok da lezzetli oluyor. Hadi buyurun geçelim hemen tarife. Öncelikle 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı karıştırma kabına alıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Çok az malzemeyle, evde bulunan malzemeyle yapılıyor. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız var. Yumurtalarımızın üzerine onu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı da ılık sütümüz var oda sıcaklığında. Karışıma ilave ediyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Burada çırpma işlemi önemli tabii ki. Hepsi birbirine iyice karışsın. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı. Daha çok koyabilirsiniz. 100 gram kadar beyaz peynirimi rendeledim. Karışıma onu ilave ediyorum. Siz arzu ederseniz başka çeşit bir peynir de koyabilirsiniz. Hepsini tekrar güzelce karıştıracağız şimdi. Biraz da karabiber çekiyorum. Çekme karabiber daha güzel bir koku veriyor. Sert ve kendini belli ediyor. Bir avuç kadar maydanozumu ince ince dildim. En sonunda karışıma ilave edip güzelce çırpıyoruz birkaç dakika daha ve bu karışım hazır olmuş oluyor. Sıra geliyor yufkalarımıza. Şimdi yufkalarımızı gelişigüzel rastgele elimizle parça parça koparıp atıyoruz. İsterseniz rulo haline getirip kesebilirsiniz de. Hangisi daha pratiğinize ve kolayınıza geliyorsa onu yapın. Gördüğünüz gibi hiç şekilleri önemli değil çünkü karışacak. Tamamen birleşip pişecek. Bütün yufkalarımı bölüp parçalayıp karışımıma attıktan sonra börek harcım hazır olmuş oluyor. Bu kadar da kolay ama çok da lezzetli ve pratik. Evet, karışımımız tamam. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Şöyle bir tavamı hemen ocağıma aldım. Altını açtım. Çok azıcık yağ ile tavamı yağlıyorum ki yapışma yapmasın. Bu esnada tavamın altı ciddi açık ama birazdan kısacağız. Şimdi börek harcımı tavama boşaltıyorum. Görüyorsunuz hiçbir özene gerek yok. Olduğu gibi döküyorum. Spatula yardımıyla da tavama harcımı yayacağım. Şimdi biraz orta ateşe getiriyorum altını. Çok fazla açık olmayacak. Bir 10-15 dakika kontrollü bir şekilde kapağımı kapatıyorum. Güzelce pişiriyorum. Ama ara ara kontrol edeceğim dediğim gibi. 10 dakika ile 12 dakika yeterli oluyor genelde. Evet, 10 dakika sonra kontrol ettim. Hemen bir tabak yardımıyla böreğimi ters düz edip diğer tarafını tavama yerleştiriyorum. Bakın gayet güzel pişti. Nar gibi oldu üstü. Şimdi yine diğer tarafını da bir 10 dakikaya yakın pişireceğim. Pişmesi de gayet çabuk ve kolay. Gördüğünüz gibi oldu. Hemen şimdi böreğimizi keselim ve servis edelim. Özellikle Ramazan'da, sahurda gerçekten ayranın, çayın yanında çok besleyici, çok da lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, videolarımı da izleyip beğenmeyi sizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.